Herkese günaydın, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Borsada kritik seviyelerdeyiz, önemli seviyelerdeyiz. Yükselişin devamı gelecek mi? Yatay bir harekete mi gireceğiz? Yoksa artık buradan satışların derinleştiği güçlü bir düzeltme sürecine mi gireceğiz? Herkesin aklında bu sorular var. Normalde bugün borsa analizi yapmayı planlamıyordum fakat dünkü satışlardan sonra şöyle bir endeks grafiğinde sadece tekniğe dayalı seviyelerimizi bir hatırlayalım istedim. Şimdi bir kere teknik analizde şunu bilmemiz lazım. Bizim bu grafiklerde asıl ölçmeye çalıştığımız şey piyasadaki arz talep dengesi mevcut durumda nedir onu anlamaya çalışırız. Ve o mevcut durumda arz mı güçlü, talep mi güçleniyor ona göre işlemlerimize yön vermeye çalışırız. Buradaki arz talep dengesini anlamanın en kolay yolu da şu fiyat dalgalanmalarını takip etmektir. Burada da bakın şu son alandaki, şu son yükselişteki hareketleri bir belirlemeye çalışacağım. Öncelikle bu 4337 seviyesinden başlayan bir yükseliş süreci takip ediyoruz. Daha sonra fiyat aşağıda 4428'e kadar bir düzeltmesini yapıyor. 4428'den başlayan yükseliş de yukarıda işte 4680'lere doğru bir yükseliş yaptıktan sonra bakın tekrar burada bir satış ve son tepemizi yaptığımız süreci takip ediyoruz. Şimdi burada bizim için önemli olan bilgi bakın bir önceki dibin üstünde oluşan bir dip, bir önceki tepenin üstünde oluşan bir tepe ve gene bir önceki dibin üstünde oluşan bir dip sonrası yeni yüksek yapıyoruz. Dolayısıyla bugün için şunu söyleyebileceğiz. Aşağıda 4649 desteğimiz korunduğu sürece bir önceki dipten yüksek bir dip yapıp tekrar yeni yüksekleri beklediğimiz bir süreci yaşayabiliriz. Dolayısıyla şöyle söyleyelim, yükseliş için 4649 önemli destek seviyemiz. Nedir bunun mantığı? Bir önceki talep sürecinden daha zayıf arz sürecinden ötürü gelen talebin daha güçlü olabileceğini düşünürüz. Ancak 4649 kırılacak olursa ve aşağıda 4515 seviyesine kadar bir satış gelecek olursa bu sefer de bakın şuradaki talep süreciyle buradaki arz sürecinin eşitlendiği bir süreç yaşamış olacağız. Bir dönem yaşamış olacağız. Dolayısıyla yatay hareket içinde 4515 seviyesini takip etmemiz lazım. Eğer aşağıda 4515 desteği kırılacak olursa da bu sefer son talep sürecinden daha güçlü bir arzın geldiğini düşünüp piyasanın satışa geçmiş olabileceğini düşüneceğiz. Bu da 4515 gene kırılması durumunda. Bu ilk 4515'e korunması durumunda diyelim. 4515 kırılacak olursa da düşüşleri bekleriz. Şimdi tabii burada 4515 kırıldıktan sonra da bakın şurada bir trend çizgimiz var. Dolayısıyla bu seviye kırıldı diye piyasanın trendi bozulmuş olmuyor. Ancak şunu da unutmayalım. Bu trend çizgileri kırılır. Altında bir tuzak atıp tekrar geri dönebilir. O nedenle trendin bozulduğunu söyleyebilmemiz için de takip etmemiz gereken seviye 4298. Bunu da yazalım. 4298. Bu da trend değişimi anlamına gelecek. Kısacası önümüzdeki günlerde şu fiyatları esas alarak, bu seviyeleri esas alarak piyasada oluşacak arz talep dengesini okumuş oluyoruz ve buna göre de işlemlerimize yön verme imkanımız oluyor. Burada tabii önemli olan bu seviyeler kırıldığında alım satım işlemleriniz için sizin risk algınız, beklentileriniz ve hangi vadede işlem yaptığınız çok önemli olacak. Dolayısıyla burada 4649 mu, 4515 mi yoksa 4298 mi sizin için doğru stop seviyesi? Buna siz karar vereceksiniz. Eğer endeks 4600'ler, 4700'lerdeyken alım yaptıysanız 4298 altına stop koymak sizin için üzücü bir süreç olacaktır. Ancak 3000-3500'lü seviyelerden alım yaptıysanız da
4649 seviyesinin altına stop koymak gereksiz erken stop olmanıza sebep olabilir. O nedenle bu seviyelerin hangisini stop olarak kullanacağınıza sizin risk algınıza göre siz karar vereceksiniz. Evet, piyasalar açılmadan kısaca böyle bir endeks analizi yapmak istedim sizlere. Videoların devamlılığı için beğenileriniz, yorumlarınız çok önemli. Aynı zamanda da kanala abone olup olmadığınızı bir kontrol ederseniz sevinirim. Evet, kısaca bir endeks analizinden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.